Merhaba, bu hafta zıplama teknikleri çalışacağım. Aynı zamanda düz kayarken geriye zıplama ve düz giderken geriye dönme gibi transition teknikleri, geçiş teknikleri de deneyeceğim. Patenle zıplamak için önce kendinizi buna hazır hissetmeniz lazım. Ben mesela paten günlüklerimde 4. gün olması lazım. Çok erken bir zamanda kendimi zıplamaya hazır hissettim ve bir anda yerden belki 1 santim zıpladım ama zıplama hareketini yapmayı ve dengede kalmayı başardım. Daha sonra pek çok kez düştüm de tabii. Bu yine düşmeye açık bir hareket olacak. Onun için bütün koruma ekipmanlarınızı, kalça korumanız dahil mutlaka takın. Dediğim gibi yani kendinizi önce bir hazır hissetmeniz lazım. İçinizden o şu an ben artık zıplayabilirim hissinin gelmesi lazım. Temel olarak 2 zıplama yöntemi var. Bunlardan biri heel pop diye geçiyor ve ne kadar aslında küçük bir sıçrayış olsa da zor bir teknik. Yerdeki ufak çatlaklar, bozuk zeminlerin üstünden böyle pıt 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 diye onlara takılmadan gitmenizi sağlıyor. Çok büyük bir sıçrayış yapmanızı gerektirmiyor. Heel pop adının anlamı da aslında topuğunuzla şöyle bir sıçrayış yapıyorsunuz ve bizim aslında normal zıplama mantığımıza uymayan bir hareket bu. Çünkü biz zıplarken genellikle topuklarımızı havaya kaldırıp parmak uçlarımızla kendimizi iteriz. Bunları da mutlaka patensiz ayakkabıyla hatta evde çalışabilirsiniz. Diğer tekniğin ismi de toe push, yani parmak uçlarınızla kendinizi yukarı iterek zıplıyorsunuz ve yine önce parmak uçlarınıza iniyorsunuz, sonra topuklarınız yere değiyor ve bu size aslında daha yükseğe sıçrama ve daha dengeli, daha kontrollü bir iniş sağlıyor. Çünkü dediğim gibi doğal zıplama yöntemimize daha uygun bir zıplama tekniği. Şimdi daha basit olan toe push tekniğinden başlayalım. Önce durduğum yerde göstereceğim size. Durduğum yerde zıplayarak. Siz de bunu önce ayakkabıyla, daha sonra pateninizle çimen gibi kaymayacak bir zemin üstünde deneyebilirsiniz. Şöyle biraz ağırlığımızı öne veriyoruz. Ve gördüğünüz gibi önce topuklarım havaya kalkıyor, ağırlığım parmak uçlarımda oluyor. Parmaklarımla zıplayıp tekrar parmaklarımın üstüne iniyorum. Ayaklarınızı makas da yapabilirsiniz bu arada. Makas pozisyonunda zıplamak ve tekrar makas pozisyonuna inmek daha dengeli zıplamanızı sağlayabilir. Ama ağırlığınızı buna göre, pozisyona göre ayarlamanız gerekecektir. Diğer ayağınızla da deneyebilirsiniz. Belki birinde daha rahat hissedersiniz. Bunu bir süre böyle sabit çalışın. Daha sonra yavaş da olsa kayarken yine zıplamaya çalışın. Ağırlığınızı yine kesinlikle topuklarınıza vermeyin. Topuklarınıza verirseniz düşebilirsiniz. Parmak uçlarınızda veremiyorsanız da ağırlığınızı en azından bütün ayak tabanınızın üstüne düşün. Kesinlikle topuğa ağırlık vermiyoruz. Böyle bir süre gelişi güzel, hafif de olsa zıplama hareketini deneyin. Buna alışmaya çalışın sadece. Daha sonra yerlerde eğer böyle çizgiler varsa bu çizgilerin üstünden zıplamayı deneyebilirsiniz. Biraz daha hızlanabilirsiniz. Yerde küçücük bir çatlak varsa tabii makas pozisyonuyla da bunun üstünden geçebilirsiniz. Ama çoğu durumda aslında çok yükseğe zıplamanıza gerek yok. Küçücük bir sıçrayış o bozukluğun üstünden geçirecektir. İleri doğru zıplamaya çalışmayın. Zaten ileriye doğru patenle zıplamak çok zor. Çünkü demiştik ya böyle gidemiyorsunuz zaten, yürüyemiyorsunuz. Böyle yapmanız lazım. İleri doğru zıplamak için de aslında ayaklarınızı böyle V yapmanız lazım. Ama ileri doğru zıplamanıza gerek yok. Kendinizi havaya doğru çekin. Kayıyor olduğunuz için, yani ileri gittiğiniz için zaten sadece havaya zıpladığınızda ileri düşeceksiniz. Kollarınızla da deneyebilirsiniz. Bunları mutlaka çalışın bir süre. Kollarınızı ileri uzatmak size ağırlığınızı da öne götüreceği için ekstra bir denge verecektir. Sonraki zamanlarda şöyle de zıplayabilirsiniz. Ama başlarda mutlaka kollarınızı öne uzatmaya dikkat edin. Bu ilk tekniği yapmak aslında hiç de zor değil. Sadece çalışmanız lazım.
Gittikçe daha yükseğe zıplamayı da deneyebilirsiniz. Çünkü sizi büyük bir engelin üstünden atlatacak şey daha yükseğe zıplamak. Ne kadar yükseğe zıplarsanız o kadar ileri düşeceksiniz. Aynı zamanda hızınız ne kadar yüksekse o kadar ileriye düşeceksiniz. İkinci tekniğimiz heel pop ve dediğim gibi bu teknik nispeten daha zor. Çünkü yapmanız gereken şey çok ters olan şöyle önce parmaklarınız kalkıp kendinizi topuklarınızdan itmenizle oluyor. Şöyle bir hareket yani topuklarınızdan itiyorsunuz ve lap diye bütün ayaklarınızla yere basıyorsunuz. Hareket bu. Bununla çok uğraşmanız gerekecek ama bu hareket şöyle mesela yerde diyelim bir çatlak var ya da bir işte dal parçası var. Topuklarınız ona değse bile düşmeden ona çarpıp devam etmenizi sağlayacak bir teknik. Bu iki teknik bu arada Flow Skate kanalında anlatılıyor. Flow Skate kanalına bakarsanız orada Toe Push ve Heel Pop diye hatta 4 bölümlük bir zıplama serisi var. İşte 180 derece zıplama gibi şeyler de anlatıyorlar. O videoları da izleyebilirsiniz. Orada böyle bir hokey sopasının üstünden bu tekniği kullanarak ayaklarını çarptırarak zıplıyor. Çok küçük şeylerin yani çatlak gibi şeylerin üstünden geçmenizi sağlıyor. Bu arada hani şöyle çok hafif bir çatlağın ya da şöyle bir şeyin üstünden geçerken şöyle çok hafif mesela böyle değil de tabii şöyle yani şöyle bir pıt yapıp geçebilirsiniz. Bu aslında o tekniğin biraz daha gelişmiş versiyonu gibi düşünün. Ben yani zıplama çalışırken bu teknikle de uğraşacağım ama bir anda yapılabilecek bir şey gibi değil. Bakın mesela ağırlığınız geriye giderse bu tehlikeli bir teknik aslında. Onun için daha üst seviye bir teknik diyorum. Düşersiniz. Bir şekilde o ağırlığı dengelemek lazım. Ben toe push'la devam edeyim. Transitions yani geçişler düz kayarken geriye dönme ya da geriye doğru kayarken düz dönme, ileri dönme gibi tekniklerdir. Heel pivot ve toe pivot benim en basit olarak gördüğüm, gözlemlerimle basit olduğunu düşündüğüm teknikler. Şöyle makas pozisyonunda durun. Diyelim ki ileri doğru kayıyorum ben ve geriye dönmek istiyorum. Gittiğim yöne bakıyorum, ileri doğru bakıyorum. Yapmam gereken şey toe pivot'ı kullanarak yani parmak uçlarıma kalkıp ayaklarımı diğer tarafa çevirmek. Ve yapacağım şey aslında şu. Gördüğünüz gibi aslında tam dönemedim ama gitmek istediğim yöne bakmaya da devam ediyorum. Bu hareketin özelliği aslında kafanızı bile çevirmeden bunu yapabiliyorsunuz. Şöyle tekrar deneyeyim. Şöyle ileri doğru kayıyorum. Biraz dizlerimi kırıp şu önlere doğru bastırıyorum. Patenin diline doğru ve şunu yapıyorum. Bunu tabi zamanla tam 180 derece dönebilecek seviyede yapmaya başlayacaksınız. Başlarda yapamayacaksınız. Onun için kayarken denemeyin bunu. Topuklarınızı kaldırıp en ön tekere basarak ayaklarımızı çevirip diğer yöne dönmek. Bir yere tutunarak da deneyebilirsiniz. Kayma ve düşme ihtimalini ortadan kaldırmak için. Şöyle tutunup öne doğru kaydığınızı düşünün. Bu aslında iki teker üzerinde bir saniyelik gidiyor olmanız lazım. Böyle çalışabilirsiniz. Başta bir yere tutunun mutlaka harekete alışmak için, hareketi kas hafızanıza yerleştirmek için. Bu hareketi çünkü bir yere tutunmadan yapmanız çok zor. Şöyle dizlerinizi de kırıp şöyle mesela beklemeye çalışın bekleyebildiğiniz kadar. Daha sonra da aynı şekilde böyle yapıp böyle dönmeye çalışın. Şöyle tek elle tutayım. Zaten bu hareketi yaptığınız anda o tarafa doğru da kaymaya da başlıyorsunuz. Yapacağımız şey bu. Başta tabii 180 derece kendinizi çeviremeyebilirsiniz. Ama bir yerden sonra hani cesaret edip böyle kayarken şöyle yapıp düşük hızda denemeye başlayabilirsiniz. Böyle böyle bunları çalışmak gerekecek.
Ne taraftan döneceğinizi şaşırmayın hiç. Zaten bu taraftan döndüğünüz zaman yani bunun tersinden yapamıyorsunuz bu hareketi. Böyle sağ ayağınız öndeyse zaten şöyle dönebiliyorsunuz. Bu ayağınız öndeyse bu taraftan dönmeniz çok ters oluyor. Yani hangi taraftan döneceğim diye düşünmeyin. Ama sol ayağınız öndeyse bu sefer böyle döneceksiniz. Bu sefer de sol ayağınız öndeyse böyle dönemezsiniz. Dönemezsiniz yani. Oradan anlayabilirsiniz ne taraftan dönmeniz gerektiğini. Peki geri geri giderken nasıl öne döneceğiz? Onun için toe pivot yapamıyoruz. Çünkü geri geri giderken toe pivot yaparsak bu bize ters gelir. Onun için de heel pivot denen topuklarımızdan aynı hareketi yaparak, şu hareketi yaparak arka iki tekerleğimizin üstüne bastırarak kendimizi çevirmemiz gerekiyor. Şöyle geri geri, hatta bunu böyle de belki çalışabiliriz. Şöyle yapıp böyle dönmek. Şöyle hop. Yani bu sefer de topuklarınızdan şöyle kendinizi çeviriyorsunuz. Yine şöyle şu şekilde durabildiğiniz kadar durmaya çalışabilirsiniz. Burada hatta yani bir yerden sonra dengenizi öyle bir sağlıyorsunuz ki ellerinizi bile bırakabiliyorsunuz. Onun için durarak çalışmanızı tavsiye ediyorum. Bakın mesela ellerimi bıraktım ve düşmüyorum. Çünkü o pozisyonda kendimi dengede tutmaya alışıyorum. Aynı şekilde bunda da yani bir süre sonra şöyle durduktan sonra o dengeye alışıyor vücudunuz ve ellerinizi bırakabiliyorsunuz. Yine bunu da bir süre böyle çalışın. Geri geri kayarken bunda düşebilirim diye düşünüyorum. Şöyle şu tarafa doğru bir daha deneyeyim. Şöyle kayıyorum düşük hızda ve şu şekilde dönmeye çalışıyorum. Yaptıkça oturacak bir hareket. Bir yerden sonra olacak. Bunun bir üst versiyonu aynı şeyi zıplayarak yapmak. Size daha zor ya da daha kolay gelebilir. Aynı şeyi aslında zıplayarak yapmak ama böyle şeylerle sonuçlanabilir. Onun için tekrar deneyeceğiz. Bir de bu tarafa kayarken deneyeyim. Dediğim gibi düşmekten korkmayın. Bu kadar ufak düşüşlerde hiçbir şey olmaz. İstediğiniz kadar düşebilirsiniz. En fazla biraz elleriniz içi acır. Koruma ekipmanınız varsa ters bir düşüş olmadığı sürece düşebilirsiniz. Mümkün olduğunca yumuşak düşüşler yapmaya çalışın. Tekrar deniyorum. Gittikçe alışacaksınız. Tabii ki tam 180 derece dönemiyorum ama zamanla o da olacak. Sadece tekrar denemek gerekiyor. Zaten şu an yani doğru düzgün geri geri de kayamadığım için geri döndükten sonra o kayma ivmesini de devam ettiremeyeceğim. Ona da alışmam lazım. Yani buradan düz kaydıktan sonra, zıpladıktan sonra o ivmeyi devam ettirmek de önemli. Bunu tabii bu kadar düşük hızda devam ettirmek mümkün değil. Biraz daha hızlanmak gerekecek. Bunlar hep zamanla olacak şeyler. Zıplamak da bu arada insanı gerçekten yoruyor. Geri geri kaymak gibi. Zıplamak karın kaslarınızı, kor kaslarınızı çalıştırdığı için tekrar zıplamak gerçekten yorucu oluyor. Dengenin nerede durması gerektiğini zamanla anlayacağım. Düşmemin sebebi aslında geri geri giderken dengenizi parmak uçlarınıza çok vermeyin, düşersiniz demiştim. Evet, döndükten sonra biraz daha dengenizi iyi ayarlamanız gerekiyor.
Son deneyeceğim transition tekniği Mohawk diye adlandırılıyor. Spread Eagle da diyorlar buna. Mohawk aslında bir Amerikan yerlisi kabilesi ve bunların saçlarının yanları kazınmış ve üstü şöyle dik şekilde oluyor. Mohawk tıraşı da var. Taxi Driver'da mesela Robert De Niro'nun ünlü tıraşı da Mohawk tıraşı. Punk kültürünün de daha sonra bir parçası olmuş bu. Hareket şu an nasıl yapacağım bilmiyorum ama şöyle şuraya tutunarak yapayım. Hareketimiz aslında şu. Bunu kayarken bir ayağınızı şöyle kayıyorsunuz diyelim. Şöyle kaydığınızı düşünelim ileri doğru. Bir ayağınızı kaldırıp ters çevirmeniz gerekiyor. Şöyle durmak biraz esneklik de gerektiriyor. Bunu da böyle çalışabilirsiniz ve diyorlar ki dizleriniz ne kadar kırıksa o kadar bacaklarınızı böyle düz bir şekilde çevirebiliyorsunuz. Diğer adı da Spread Eagle. Sanki böyle kanatlarını açmış bir kartal duruşu gibi. Şöyle buna alışmanız lazım. Biraz işte squat yaparak bu hareketi vücudunuzu esneterek biraz şöyle de yapabilirsiniz diyorlar ağırlık dengesine alışmak için. Mutlaka bunu tutunarak çalışın. Zaten hani ilk kez deniyorsanız büyük ihtimal böyle duramayacaksınız yani ilk etapta. Ama gittikçe işte bir süre sonra ellerinizi bırakıp kendinizi öyle de alıştırabilirsiniz. Daha sonra işte biraz şöyle yavaş yavaş giderken şu ayağınızı arkaya atmayı deneyebilirsiniz. Ya da geri geri giderken şöyle İki yönlü çalışabilirsiniz bu şekilde. Şöyle yavaş yavaş giderken şöyle bunları deneyebilirsiniz. Zor bir hareket. Çok kolay değil. Özellikle giderken tek ayak dengesi de gerektiriyor. Tek ayağınızın üstünde biraz durup diğer ayağınızı arkaya almanız gerekiyor. İki ayağınızı da deneyin. Çünkü bir ayağınız daha güçlü olacak her zaman. Bunlar hemen bir anda yapılabilecek şeyler değil. Onun için bunlara zaman tanımanız lazım. Bu arada bir dönüş tekniği vardı. Şu an adını hatırlayamadım ama şöyle yapıp şöyle dönerek fren tekniği olarak da kullanılıyordu. Şöyle yapıp dönüyorsunuz ama dediğim gibi yani bu ayağı böyle iyice çevirmeniz lazım. En azından o hareketi çalışırken bunu da geliştirebilirsiniz. Şöyle tam yanına koyamadığım için henüz bunu yapamıyorum yani. Şöyle biraz daha kendinize inanmanız gerekiyor. Yapabilirim, korkmamalıyım. Düşersem de bir şey olmaz diye kendinizi alıştırmanız lazım. Ama olmuyorsa da yapacak bir şey yok. Sonraki, biraz sanki evet. Bu ayağımın o tekerleklerin ileri doğru değil, geriye doğru dönmesi gerekiyor bir yerden sonra. Evet, bakın. Yavaş yavaş mantığını kavradıkça hareketin alışmaya başlıyorsunuz. Bakın bunun geri gitmesi lazım bu ayağın tekerleklerinin. Bakın mantığını anladığınız anda hareket kafanıza oturduğu zaman onu yapabilmeye başlıyorsunuz. Gibi. Bakın yavaş yavaş yapmaya başladım. Bir yerden sonra buna alıştıktan sonra Mohawk'ı da yapabilmeye başlayacağım. Sadece zaman istiyor. Önümüzdeki hafta dengenizi geliştirecek ve belli hareketleri daha iyi yapmanızı sağlayacak alıştırmalar yapacağım. Bunları da kaçırmayın. Haftaya görüşürüz.